gölgesinde, bir dağın sessizliğinde ya da rüzgarın hafif esintisinde kutsallık olduğunu düşünen bir inançla tanışmaya hazır mısın? Kutsal kitabı olmayan, peygamber anlatmayan ama doğayı, ataları ve yaşamın kendisini merkeze alan Şintoizm, Japonya'nın yalnızca bir dini değil, aynı zamanda binlerce yıllık ruhu, kültürü ve yaşam biçimi. Bu videoda tanrıların gökten değil doğanın içinden çıktığı, ibadetin korkuyla değil saygıyla yapıldığı, insanın evrenle uyum içinde yaşamaya çağrıldığı Şintoizmin gizemli dünyasına birlikte adım atıyoruz. Şintoizm, Japonya'nın yerli ve en eski inanç sistemidir. Kelime anlamı olarak kami yolu demektir. Kami, tanrı, ruh, doğa gücü ya da kutsal kabul edilen varlıklar için kullanılan bir kavramdır. Şintoizmde tek ve mutlak bir tanrı anlayışı yoktur. Bunun yerine doğada, insanlarda ve hatta nesnelerde var olduğuna inanılan sayısız kami bulunur. Dağlar, nehirler, ağaçlar, rüzgar, atalar ve önemli tarihi şahsiyetler bile kâmi olarak kabul edilebilir. Şintoizm, kutsal bir kitap, peygamber ya da sistemli bir vahiy öğretisi sunmaz. İnanç daha çok Japon halkının tarihsel deneyimleri, gelenekleri ve doğayla kurduğu bağ üzerinden şekillenmiştir. Bu nedenle Şintoizm, klasik anlamda bir dinden çok, Japon kültürünün ve kimliğinin manevi temeli olarak görülür. İnanç ile günlük yaşam iç içedir. İnsanlar farkında olmadan Şintoist pratikleri hayatlarının bir parçası haline getirir. Şintoizmde ahiret, günah sevap ya da kesin cennet cehennem anlayışı yoktur. Asıl vurgu bu dünyadaki yaşamın temiz, dengeli ve uyumlu sürdürülmesi üzerinedir. Temizlik kavramı çok önemlidir. Hem fiziksel hem de ruhsal saflık esastır. Kirlilik yalnızca pislik değil, kötü düşünce, olumsuz davranış ve ölümle temas gibi durumları da kapsar. Bu yüzden arınma ritüelleri Şintoizmde merkezi bir yere sahiptir. İbadetler genellikle Jinja adı verilen Shinto tapınaklarında yapılır. Bu tapınaklar çoğunlukla doğayla iç içedir ve girişlerinde kırmızı tori kapıları bulunur. Tori, kutsal alan ile sıradan dünya arasındaki sınırı simgeler. Tapınağa giren kişi önce ellerini ve ağzını yıkayarak arınır, ardından kamilere saygı sunar. Dua etmekten çok teşekkür etmek ve uyum dilemek ön plandadır. Şintoizmde insan doğası gereği kötü kabul edilmez. İnsan aslında saf ve iyidir. Ancak zamanla kirlenir. Önemli olan bu kirliliği fark edip arınmaktır. Bu yaklaşım Şintoizmi korku temelli inançlardan ayırır. İnsan doğayla ve kamilerle uyum içinde yaşadığı sürece doğru yoldadır. Japon imparatorunun kökeni de Şintoizme dayanır. Geleneksel inanışa göre Japon imparatorları Güneş tanrıçası Amaterasu'nun soyundan gelir. Bu durum Şintoizmin tarih boyunca Japon devlet yapısı ve milli kimliğiyle ne kadar iç içe olduğunu gösterir. Özellikle Odi Dünya Savaşı'na kadar Şintoizm, devlet destekli bir inanç sistemi haline gelmiştir. Günümüzde Şintoizm, Budizm ile birlikte Japonya'da yan yana yaşar. Birçok Japon hem Şintoist hem Budist ritüelleri uygular. Örneğin doğum ve evlilik törenleri Şintoist, cenaze törenleri ise genellikle Budist geleneklere göre yapılır. Bu durum Şintoizmin katı sınırlar çizmediğini, esnek ve kültürel bir inanç yapısına sahip olduğunu gösterir. Özetle Şintoizm, doğayı kutsal kabul eden, insanı evrenin bir parçası olarak gören, ahlaktan çok uyuma ve saflığa odaklanan, Japon kültürünün ruhunu yansıtan ilahi olmayan bir inanç sistemidir. Korkudan ziyade saygıyı, kurallardan çok dengeyi merkeze alır. Şintoizm, takipçi sayısı bakımından Budizm ya da Hristiyanlık kadar yaygın olmasa da dünya üzerindeki etkisi sanılandan çok daha derindir. Çünkü Şintoizm yalnızca bir inanç sistemi değil, Japon kültürünün, kimliğinin ve yaşam biçiminin temel taşıdır. Öncelikle Japonya üzerindeki etkisinden başlamak gerekir. Şintoizm, Japon toplumunda doğayla uyum, atalara saygı, temizlik ve ritüel bilinci gibi değerleri yerleştirmiştir. Tapınak mimarisi, bahçe düzeni, bayramlar, matsuri, düğün ve cenaze ritüelleri doğrudan Şinto inancının izlerini taşır. Japonların doğa kutsaldır anlayışı, dağlara, nehirlere, ağaçlara ve hatta taşlara saygı duyması Şintoizmden gelir. Bu bakış açısı, modern Japonya'da bile çevre bilincini ve estetik anlayışı şekillendirmiştir. Dünya kültürü üzerindeki etkisine bakıldığında, Şintoizmin özellikle modern dönemde dolaylı bir etki yarattığı görülür. Anime, manga,
Video oyunları ve Japon sineması aracılığıyla Shinto kavramları küresel ölçekte tanınmıştır. Ruhlar, kami, doğa varlıkları, arınma ritüelleri ve tapınak imgeleri bugün birçok insanın zihnine Japon popüler kültürü sayesinde yerleşmiştir. Bu durum, Şintoizmi bilmeden de olsa dünya genelinde görünür kılmıştır. Ayrıca Şintoizm, din, felsefe, yaşam, tarzı ayrımının net olmadığı inanç, sistemlerine güzel bir örnek oluşturur. Bu yönüyle batıdaki katı din anlayışlarından farklı bir perspektif sunarak akademik çalışmalarda karşılaştırmalı dinler tarihinde ve antropolojide sıkça incelenir. Şintoizm bize kutsallığın uzaklarda değil, doğada, insanın içinde ve günlük hayatın tam ortasında olduğunu hatırlatıyor. Şintoizmle beraber ilahi olmayan dinler, tarihi serimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu kadim inanç sana da farklı bir bakış açısı kazandırdıysa videoyu beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerini paylaşmayı ve bu yolculukta birlikte devam etmek için kanala abone olmayı unutma.